Bazı toplumlar düzenli, tertipli, ahlaklı, kurallara riayetkar, temizdir. Bazı toplumlar ise kirli, savruk, ahlaksız, pistir. Psikoseksüel gelişim kuramına göre oral dönemin ardından fallik dönemin öncesinde insanlar anal dönemi yaşarlar. Anal dönem yaklaşık olarak 1 ile 3 yaşları arasıdır. Bu dönemde bebek davranışlarıyla özelleşme çabasındadır. Tuvalet eğitimi, dışkı kontrolü ön plandadır. Bu dönem başarılı geçirilirse çocukta üreticilik, yaratıcılık, özerklik, girişimcilik, işbirliğine açıklık ve kuralları anlama özellikleri gelişir. Bu dönem olumsuz geçerse dışkısını uzun süre tutmak zorunda kalan çocuklarda aşırı düzenlilik, inatçılık ve cimrilik gibi özelliklere rastlanır. Kontrole karşı gelip gelişigüzel dışkısını bırakanlarda ise savrukluk, dağınıklık, her şeye karşı gelme ve öfke gibi özellikler gelişir. Buna anal sadizm denir. Döneme de anal sadistik evre denir. Erik Erikson'a göre anal dönem insanın 8 evresindeki erken çocukluk dönemine tekabül eder. Bu dönem toplumsal düzenin ilgili ilkelerine göre kural ve düzen dönemidir. Anal dönemin başarılı ya da başarısız geçirilmiş olması topluma da yansır. Bireylerin toplamı olan toplum, tek tek bireylerin birleşmesiyle şekillenir. Bireyleri düzgün olan toplum ile bireyleri gelişmemiş toplumların genel özellikleri de ona göredir. Toplumsal gelişmişlik seviyesine göre bazı toplumlar kural ve düzene eğilimli olurken bazı toplumlar bunda başarılı olamazlar. Totaliter rejimlerde kitlelerin ve bireylerin ilkelleşmesini, saldırganlaşmasını, sürüleşmesini, aptallaşmasını Michael Sebeck, Freudcu psikoseksüel gelişim kuramındaki oral, anal ve fallik dönemlerden anal döneme gerileme olarak görmektedir. Vamuk Volkan da şöyle der: gerçekte olan şey bir geniş grubun kendisinin değil, üyelerinin anal sadizme gerilemesidir. Fakat analoji yaparak bir geniş grubun üyeleri anal gerilemeyi paylaştıkları zaman toplumun da anal özellikler sergilediğini söyleyebiliriz. Gerileyen toplumlar yalnızca güdülmeye elverişli sürüye dönüşmekle kalmaz, aynı zamanda gerilemenin tüm yan etkilerini yaşarlar. Bunun en olumsuz yanı da tüm bu yan etkileri sorun olarak görmemeleridir. Tüm dağınıklığı, savrukluğu, çürümeyi, kirliliği onlar gerçeklik olarak algılarlar. Böylece bebeklerin anal sadistik evrede sahip olduğu yıkıcılık, dağınıklık, kızgınlık gibi sonuçlar topluca yaşanır. Ruhları sarmalayan kirlilik, davranışlarda ahlaksızlık ve kural tanımazlığa yol açtığı gibi yaşam alanını da fiziksel olarak pisletir. Gerileyen toplumda fiziksel çevre gerçekten de ruhsal yönden gerilemiş toplumun insanlık durumuna benzemeye başlar. Bundan dolayı bireyler nefret saçar. Tüm hayatı saran karmaşa ve kaos hem bireyin yaşam alanını hem de tüm yaşadığı çevreyi sarar. Fiziksel çevrenin iğrençliği ruhu daha da kirletir. Ruhun çarpıklığı da çevreye gitgide sirayet eder. Michael Sebeck şu görüşü ortaya atmıştır: kirli hava, pis ırmaklar, yıkıntı manzaraları, dilin gerilemesi ve iyi davranışların bozulması simgesel olarak dışkıya çok yakındır. Gerilemiş geniş gruplar anal sadizmi çevreleri üzerinde ifade etme eğilimindedirler. Sanki toprak anayı bedensel atıklarıyla kirletir gibi çevrelerini döküntülerle ve ter çöple kirletmektedirler. Vamuk Volkan şöyle der: bazı Arnavut ileri gelenleri kendilerini Enver Hoca gibi biri yönettiği için utanç duyduklarını söylemişlerdi. Enver Hoca döneminde Arnavutluğun her yanında görülen çöp yığınları suçluluk ve öfkenin dışa vurumuydu. Gerilemiş toplum, çaresiz ve öfkeli bir çocuk gibi simgesel bir öfke ve simgesel beden atıkları ile çevresini kirletme eğilimindeydi.